right, the areas we're going to be searching today is right here by the island. Already looked up, someone that was a little girl murdered in 1959, so I knew who it was. Bugünkü ilk vakamızda Amerikalı bir kadının ortadan kayboluşunu, polislerin yaptığı kapsamlı aramaları ve 10 yıl sonra yakalanan faili konuşacağız. Ayrıca küçük bir kızın sır kayboluşuna, aramalar sırasında yaşanan trajediye ve tam 62 yıl sonra çözülen davaya şahit olacağız. Hazırsanız, bol gerçek görüntülü, 10 yıllar sonra çözülen vakaları konuştuğumuz, Sadece Soğuk başlıyor. Bir YouTube klasiği olarak kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bugünkü ilk vakamız için Makancı, Pensilvanya'ya gidiyoruz. Holly Graham, 1972 yılında dünyaya gözlerini açtı. Annesi Janet, babası ise Richard Graham'di. Karavan parkında yaşayan Holly, komşularının çoğunu tanımıyordu. Ama en yakın dostu Tammy buradandı. Sık sık bir araya gelir vakit geçirirler, hatta günlük rutinleri bile vardı. Birlikte çocuklarını okul otobüsünün durağına bırakırlardı. 22 Kasım 2013 sabahı ise, Holly'nin annesi Janet kızını aradı, cevap alamayınca endişelendi. Holly'nin karavanına gitti, arabasının hala garaj yolunda olduğunu gördü, neyse ki yedek anahtarı vardı. Hızla kapıyı açan Janet, koca bir sessizlikle karşılaştı. Yerde bir kahve kupası, kanepenin yanında ise bir kül tablası gördü. Evden ayrılan annesi, bir şeylerin ters gittiğini hissetmeye başladı ve arabasına binip yola çıktı. Holly'nin erkek arkadaşının evine gitti. Ama o da Holly'den son zamanlarda haber almamış, epeydir görüşmüyorlardı. Bunun üzerine Holly'nin ofisini aradı, ancak Holly'nin o gün hiç işe gelmediği ve gelmeyeceğini de bildirmediği belirtildi. Başka seçeneği kalmayan Janet, Makancı Polis Departmanı ile temasa geçti, kızının kayıp olduğunu bildirdi. Polisler hızla olay yerine geldi ve annesinden karavan anahtarlarını teslim aldılar, incelemelere başladılar. Arabanın anahtarları ön girişte yerdeydi ve girer girmez içeride tuhaflıklar fark ettiler. Hala nemli olan bir kahve lekesi gördüler ve bir siyah kol düğmesi de bulundu. Holly'nin gardırobunda hiçbir şey yoktu. Titizlikle incelemeye devam eden polisler, karavanın arka kapısının açık olduğunu ve zorla girildiğine dair bir kanıt olmadığını belirledi. Ayrıca kapının üzerinde bir kızıl leke tespit ettiler, lekede insan DNA'sı olduğu ortaya çıktı ama Holly'ye ait değildi. Annesi polislere, Holly'nin asla bu şekilde evden ayrılmayacağını ve arka kapının her zaman kilitli olduğunu söyledi. Bunun üzerine polis kapı kapı dolaştı, Holly'ye komşu karavanları ziyaret etti ve orada oturanları sorguladı. Holly'nin yakın arkadaşı Tammy, güçlü dostlukları nedeniyle polisle ilk konuşan kişi oldu, onu son gören kişi oydu. Çocukları otobüs durağına bıraktıktan sonra, ayakta kısa bir süre sohbet ettiler, daha sonra ikisi de karavanlarına doğru yöneldi. O sırada Holly arabasına gitmiş, hatta binmişti, ama bir dakika sonra Holly aracından indi. Tekrar karavanına doğru yürüdü, Tammy sanki bir şey duymuş gibi durdu ve karavanın arkasına doğru başını çevirdi, ama bir şey göremedi. Bir süre sonra Tammy tekrar dışarı çıktı ve Holly'nin karavanından gelen gümleme sesini duydu. Tammy işe gitmek için ayrılırken, Holly'nin aracı hala garaj yolundaydı, ancak bu durumu şüpheli bulup ailesine bildirmedi. Soruşturmaya devam eden polisler, Holly'nin telefonunun izini sürdüler ve telefon şirketine ulaştılar. Kayboluş günü Janet'ın, kızı Holly'yi 3 kez aradığını ve tüm bu sürede telefonun aktif olduğu belirlendi. Daha sonra ise telefon, kuzeydoğu yönünden sinyal vermişti, ancak net olarak yerini belirleyemediler. Holly'yi derinlemesine araştıran polisler, çalıştığı Allen, Oregon'a gittiler, oradakilerle konuştular. Holly'nin bazı arkadaşları, sorguları sırasında polislere garip bir bilgi verdi, bu bir şüpheli hareketti. Meslektaşları Michael Horvat, o sabah işe çok geç gelmişti, onlara göre Michael oldukça dakikti. Bu bilgiden sonra polisler, Michael'ı araştırmaya başladı ve tuhaflıklar beraberinde geldi. 1967 yılında doğan Michael,
Katie adlı karısıyla birlikte Makancı, Pensilvanya'da yaşıyordu. Michael çok gizemli takılıyor, ofistekilere göre de garip bir tipti, ayrıca Michael'ın vukuatlı bir geçmişi vardı. 2013'te bir flört sitesinde takılan Michael, Nicole adlı bir kadınla tanışmış ve aynı yıl Katie'yi aldatmıştı. Ayrıca Michael'ın ormanlarla çevrili bir çiftliği vardı, oraya geyik avlamak için sık sık gider, hatta karavanı ses geçirmezdi. Polisler Michael'ı sorguya çekti, Holly'nin kayıp olduğunu bildirdiler ve o gün işe geç kalması hakkında sorguladılar. İşe giderken lastiğinin patladığını, bir rampada yolda kaldığını, lastiği şişirmek için kenara çektiğini söyledi. Daha sonra lastiği değiştirmek için eve geldiğini, kısa sürede halledip işe döndüğünü, bu yüzden geç kaldığını söyledi. Michael'ı biraz sıkıştıran polisler, onu gözaltında tutacak kanıtlara sahip değildi ve serbest bıraktılar. Polis hala kayıp Holly'yi arıyordu ve 2015 yılında polislere bir bilgi ulaştı, Michael çalıştığı işini bırakmıştı. Bunu duyan polisler harekete geçti ve Holly'nin kaybolduğu günle ilgili, karısı Katie'ye sorular sordular. Katie işten eve geldiğinde, Michael'ın pis ayakkabılarının yatak odasında olduğunu ve aynı şekilde kıyafetlerde olduğunu söyledi. İfadesine fazlasını da ekledi, Michael'ı evin yakınındaki ormanda görmüş, orada bir şeyler yapıyordu, ancak ne yaptığından emin değildi. Ayrıca aynı günlerde bir çöpü karıştırmıştı, Holly'nin hangi saatlerde nerede olduğu da yazan, bir defter bulduğunu da itiraf etti. Aldatıldığını anlayan Katie, yine de polise bunları bildirmedi, çünkü kocasının masum olduğundan emindi. Bu ipuçlarından sonra polisler, Michael'a ulaşmaya karar verdi ve yıllar sonra onunla tekrar konuştular. Bu görüşme sırasında ise, 2012'de Holly'nin evine gittiğini, ona bazı ürünler teslim ettiğini itiraf etti. Ona kurutma ve çamaşır makinesi satmıştı, kurulum için evine getirdi, hatta bu makineleri taşırken yaralandığını iddia etti. Bu bilgi her ne kadar polisleri kitlese de, Michael'dan kan örneği vermesini istediler ve analiz için laboratuvara gönderdiler. Titiz laboratuvar çalışması sayesinde, yıllar sonra bir gerçek ortaya çıktı, kapıdaki kan Michael'a aitti. Her ne kadar Michael, güçlü mazeretinin arkasına sığınmaya çalışsa da, bu eşleşme evin aranabilmesi için yeterliydi. Polisler eve gidip aramalara başladılar, çiftliğin her yeri didik didik edildi ve korkunç bir keşif yapıldı. Sığ bir setin üzerine gelen polisler, orada küçük kemik parçaları ile birlikte birkaç kaburga kemiği buldu. Kemikte kurşun yarası var gibi görünüyor, ayrıca bir ateş çukurunda yakılmış gibiydi. Keşfi yapan polisler, kalıntıları örten kir ve çakıllar sebebiyle, buraya farklı yerden getirildiğine inandılar. Başka bir yerden gelen adli tıp ekibi, kalıntıların analizine yardımcı oldu ve bunların Holly'ye ait olduğunu doğruladı. Evde yapılan aramalar, dehşetin boyutunu arttırmaya devam etti, haritalar ve günlükler buldular. Holly'nin karavanının etrafındaki, tüm gölge noktaların bir haritası çizilmiş, hatta Holly'nin nereden geldiğine dair resimler bile vardı. Michael makineleri teslim etmek için evine gitmiş, o sırada Holly'nin yatak odasına girmiş ve odanın fotoğraflarını çekmişti. Ayrıca bulunan günlükte, aralarında bir lise öğrencisinin de bulunduğu, birçok kadının bilgileri yer alıyordu. 2 çift kelepçe, bir şişe kloroform ve sersemletici tabancalar da yine bu çiftlikteydi, polisler tüm kanıtları topladı. Toplanan tüm kanıtlardan sonra, polisler Michael Jean Horvath'ı tutukladılar ve hapishaneye gönderdiler. 8 Eylül 2022 tarihinde, nihayet jüri Michael için toplandı, avukatı masumiyetini savundu. Michael Horvath, şartlı tahliye hakkı olmaksızın, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmaya Monroe County hapishanesinden katıldı ve cezasının belli olmasından sonra şunları söyledi. Kayıplar için üzgünüm ama sayın yargıç bu cinayeti işlemedim ve bununla sonuna kadar mücadele edeceğim. Sizler videoyu beğenip, abone ol butonuna nazikçe dokunurken, biz de ikinci vakamıza geçelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde bulunan Spokane şehrine gidiyoruz. Candy Rogers, Elaine ve Carl Rogers'ın tek çocuğu olarak 1950 yılında dünyaya geldi.
Ancak Elaine ve Carl'ın ilişkileri, bilinmeyen nedenlerle çökmeye başladı ve bu da onların boşanmasıyla sonuçlandı. O sırada ilkokul öğretmeni olan Elaine, kızıyla birlikte yaşamaya başladı, elinden geldiğince ona iyi bir anne olmaya çalıştı. 1959 yılına gelindiğinde, kendi 9 yaşındaydı ve Holmes İlköğretim Okulu'nda 4. sınıf öğrencisiydi. Kendi ayrıca Bluebirds olarak da bilinen, Campfire organizasyonunun genç üyelerindendi. Organizasyon, kız çocuklarının kişisel gelişimlerini, özgüvenlerini ve doğayla ilişkilerini güçlendirmek için, eğitim ve eğlence faaliyetleri sağlamayı amaçlıyordu. Her aktivitede keyifle yer alan Kendi, geleceği çok parlak görünen, oldukça akıllı ve mutlu bir kıza dönüşüyordu. 6 Mart 1959 günü, Kendi her zamanki gibi okuldan çıktı ve annesiyle birlikte yaşadığı eve döndü. Günlerden cumaydı, ertesi gün arkadaşlarıyla vakit geçirecekti, ancak yapmak istediği başka bir şey daha vardı. Yaklaşan etkinliklerden biri için para toplamaya çalışıyorlardı ve bunun için mahallede çeşitli çikolataları satmaları gerekiyordu. 7 kutu çikolatası olan Kendi, annesi Elaine'ye bu durumdan bahsetti ve çıkmak için izin istedi. Annesi ise dışarıda çok fazla zaman geçirmemesini ve hava kararmadan eve dönmesini hatırlattı. Saat 4 civarında Kendi evden ayrıldı, onun yaşındaki birkaç kızla buluştu ve kapı kapı dolaşmaya başladılar. Güneş batıp hava kararmaya başlayınca, annesi Elaine'nin endişesi de başladı, Kendi'nin bu kadar geç saatlere kadar dönmemiş olması anormaldi. Bir şeylerin ters gittiğinden şüphelenen annesi, durumu Kendi'nin büyük babası Stanley Netton'a bildirdi. Mahalledeki insanlarla konuştular, onu görüp görmediklerini sordular, bazıları ellerinde kutularla gördüğünü ifade etti. Kendi aramalarını yürüten ailesi, gece karanlığı çökmeden Kendi'ye ulaşmak, onu sağ salim evine getirmeyi planlıyordu. Bir noktada çaresiz hissettiler ve yetkililere kayıp kız Kendi hakkında bilgi verildi. Kısa süre sonra polisler de aramalara katıldı. Endişeli gecenin ardından sabah oldu ve şehirdeki çoğu kişi bu kayboluşun haberini aldı. Elaine o gece uyuyamadı. Kapsamlı aramalara çok sayıda kişi katıldı. Ormanı ve ana yolları arayarak devam ettiler. Hava kuvvetleri de bir helikopterle aramalara katıldı. Helikoptere 4 eğitimli personel ile deneyimli bir pilot bindi ve Spokane Nehri üzerinde uçmaya başladı. Ancak korkunç bir trajedi yaşanacaktı. Ne yazık ki helikopter inişe geçmeden önce, pilot yüksek gerilimli bir tel gördü ve uçuş bu tele çarpmasıyla sona erdi. Helikopter kontrolden çıktı ve Spokane Nehri'ne düştü ve helikopterdeki 5 kişiden 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti. Trajik ölümler de içeren en iyi çabalara rağmen, birkaç gün boyunca Kendi'ye dair bir ipucu bulamadılar, iz bırakmadan ortadan kaybolmuş gibiydi. Howard Lawrence ve Richard Bergin adlı iki avcı, Kendi'nin evinden yaklaşık 11 kilometre uzakta, ormanlık bir alanda gezintideydi. Ormandaki küçük bir açıklığa vardıklarında, bir çift ayakkabı fark ettiler, bunların bir çocuğa ait olduğunu düşündüler. Çevreye bakınıp birilerinin gelmesini beklediler, daha sonra kasabaya dönüp polislere haber verdiler. Polisler Kendi'nin büyük babasına ulaştı, ayakkabıları teşhis etmesini istediler ve Kendi'ye ait olabileceğini öğrendiler. Polisler aramalarını, ayakkabıların bulunduğu alana daralttı, ancak o gece arama yapmak zor olacaktı. Ertesi günün ilk saatlerinde, bir subay ve gönüllü ekibi alana geldi ve ayakkabıların bulunduğu açıklığa geldiler. Başlangıçta hiçbir şey bulamadılar, bir süre geçtikten sonra ise, polislerden biri küçük bir höyükle karşılaştı. Gördükleri çalılar ve çam iğneleriydi ve bunu garip bulup yaklaştı, tam anlamıyla dehşet vericiydi. Çalı yığınının altından çıkan, çürümekte olan bir çocuğun cesediydi ve diğer polislere haber verdi. Ne yazık ki korkunç keşif yapıldı, bu aradıkları küçük kız Kendi'ydi, giydiği kıyafetler yırtılmış ve ayakları bağlanmıştı. Ceset otopsi için bölgeden çıkarılırken, Kendi'nin akrabaları ile temasa geçildi ve kızının öldüğü Elaine'ye bildirildi. Bilincini kaybeden acılı anne, hastaneye kaldırıldı, sedasyona tabi tutulup uyutuldu.
Kendini yapılan otopsisi sonucu, küçük kızın tacize uğradığı ve ardından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Spokane Polis Departmanı dedektifleri, zanlının kim olduğunu bulmak için soruşturma başlattı, kasabada yaşayanlar sorgulandı. Birçok kişi şüpheli olarak belirlense de, herhangi bir yararlı bilgi elde edemediler, ancak öne çıkan bir şüpheli vardı. Bayon Morse, o sırada tutuklu bir seri katildi ve otopsi sonuçlarının incelenmesiyle, onun bu işle bir ilgisi olduğuna inandılar. Kendinin vücudunda üzüm sakızı gibi kokan, garip bir leke fark edilmişti ve Morse üzüm sakızından hoşlanmasıyla biliniyordu. Ona kendinin cinayeti soruldu, herhangi bir ilgisi olmadığını, hatta kızın adını ilk kez polislerden duyduğunu söyledi. Davanın baş şüphelisi, uzun bir süre bayan olarak kalsa da, sonunda herhangi bir ilgisi kanıtlanamadı. Kendi gözyaşlarıyla toprağa verildi, ailesi katilin adalet önüne çıkarılacağını umuyor, ancak yanılıyorlardı. Kendinin ölümünden 4 yıl sonra ise, babası Carl evlat acısı altında ezildi ve bir otel odasında intihar etti. Ne yazık ki yıllar geçecek, pek çok kişinin hafızasından kendi silinmeye başlayacaktı. Spokane Polis Departmanı dedektifleri, bu vakayı hiçbir zaman unutamadı, onlar için soğuk vakaların en yüksek profillisiydi. 2001 yılına gelindiğinde dedektifler, kendinin kıyafetlerini laboratuvara gönderdiler, amaçları katilin DNA'sını tespit etmekti. Onlar için heyecan verici bir dönemdi, vakayı çözmeye her zamankinden daha yakın hissediyorlardı. Nihayet bir DNA profili oluşturuldu. Geliştirilen bu profil, ulusal suçlu veri tabanına yüklendi, ne yazık ki bu yılda da hiçbir eşleşme bulunamadı. Ayrıca oluşturulan DNA profili, uzun süre radarlarında kalan Morse ile karşılaştırıldı, yine elleri boş döndüler. Yıllardır yanlış şüpheliye odaklanmışlar, Morse'un aradıkları adam olmadığını, tam 44 yıl sonra keşfetmişlerdi. Kendinin kalbi kırık annesi, kızını kimin öldürdüğünü bilemeden, evinde sessizce ölüme yürüdü. 2017 yılında ise, yeni bir bilimsel yöntem olarak adli genetik şecere ilgi odağı olmuştu. Birkaç soğuk vakada kullanılan bu yöntem, DNA analizi ve geleneksel soyacı yöntemlerine odaklanıyordu. Washington Eyalet Suç Laboratuvarı, bu davaya ilgi gösterdi ve bir bilim adamı çalışmalara başladı. 2001'den beri dondurucuda saklanan bir DNA örneğini inceledi, ancak bu DNA üzerinde çalışamayacak kadar bozulmuştu. Ve bir başka laboratuvara ulaştı, Teksas'ta bulunan Outram, bozulmuş DNA ile verimli bir şekilde çalışabiliyordu. DNA'yı gönderdikten 6 ay sonra ise, Outram güzel haberlerle geri döndü, 3 olası şüpheli belirlediler. Bu şüpheliler kardeşti, isimleri John, Andrew ve Terry Hoff'tu. Daha fazla yapılan araştırma sonucunda, üçünün de çoktan ölmüş olduğu ortaya çıktı. Dedektifler John'un, Katie adında bir kızı olduğunu keşfetti ve onunla iletişime geçtiler, babasını araştırdıklarını bildirdiler. Katie DNA örneği vermeyi kabul etti ve sonunda analiz sonuçları geldi. Katie'nin DNA'sının, şüpheli DNA profiliyle ilişkili olma olasılığının, genel popülasyona göre 3 milyon kat daha fazla olduğu ortaya çıktı. Artık sona gelen dedektifler, katilin John olduğundan eminlerdi ve onlarca yıl aradıkları adamın geçmişini araştırdılar. Geçmişte Spokane'de de yaşadığı bilinen John, kendinin cinayeti sırasında tam olarak burada, evinden yaklaşık 2 kilometre uzaktaydı. Cinayetten sadece 2 yıl sonra, bir kadına saldırmaktan tutuklandı ve parmaklıklar ardına gönderildi. Daha sonra bir şekilde serbest kaldı, bir kereste deposunda çalışmaya başladı ve sadece 31 yaşındayken intihar etti. John ile kendi arasındaki bağlantı, dedektiflerin en büyük soru işaretiydi, kısa sürede bunu da ortaya çıkardılar. John'un üvey kız kardeşi, tıpkı kendi gibi Campfire'da bir katılımcıydı, hatta kendinin ablası rolünü üstleniyordu. Babası John'un fail olduğunu, tam 62 yıl sonra öğrenen Katie ise, daha 9 yaşındayken babasız kaldığından bahsetti. Babasının işlediği suçtan ve kendinin ailesine verdiği acı sebebiyle, kamuoyundan özür diledi. Videoyu bitirmeden önce, soldaki video rahatsız edici olup, sadece yetişkin kullanıcıların izlemesi önerilir,
Sağdaki oynatma listesi ise, sizler tarafından çok beğenilen videolardan oluşmaktadır.